Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir balyaj çalışmasıyla tekrardan birlikteyiz. Bugünkü çalışmamızda sıcak sarı balyaj rengi çalışacağız arkadaşlar. Buna başlamadan önce size kısaca saçın hikayesinden bahsedeceğim. Bu saçı daha önce bakır renge boyamıştık. Ve bu bakır renkten akıtma işlemi yapıp kumrala döndük. Kumraldan sonra biraz sarı işlemi yapıldı. Saçın önlerine, yanlarına, biraz da uçlarına gelecek şekilde. Bakırdan döndüğümüz için çok fazla sarı yapamamıştık. Aradan zaman geçti, saç dinlendi, bir balyaj daha yaptık. İşte bu balyaj şu an görmüş olduğunuz ikinci balyaj yapılmış hali saçın. Bugün de üçüncüsünü yapacağız. Neyse ki saç artık sağlıklı bir zemine sahip. Dipte boya yok. Sadece o geçmiş balyajlardan kalma uçlarında dorelikler, turunculuklar var. Ama bu hiç önemli değil. Çünkü biz bugün sıcak sarı renklerle çalışacağız. Hatta içine biraz da tarçın koyacağız. İşleme başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Bugünkü çalışmamız diğerlerinden biraz farklı olacak. Farkı da şu. Saça paketleme yaparken hangi paketi nereye attığımı şablon halinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani saçın arkasını nasıl paketledim, yanlarını nasıl paketledim, saçın ön kısımlarındaki face kontürleri nasıl tasarladım, tepe kısmındaki doğallıklar nasıl yapıldı, hepsinin tek tek çizimlerini yaptım. Videonun sonunda onu da sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Evet, şimdi hızlı bir biçimde saçın ayrımlarını gerçekleştirdik. Saça daha önce bir düz fön çekmiştik. Düz fön çekmek balyajdan önce kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Ben genelde saçı fönle bir düzeltiyorum ki daha net görebilelim daha önce yapılmış çalışmaları. Şimdi burada zaten daha önce yapılmış işlemleri de görüyorsunuz. Daha kalın kalın kontrastlı bir çalışma yapmıştık. Bugün biraz daha farklı bir çalışma yapacağız. Şimdi açıcıyı hazırlıyoruz. Arkadaşlar ben Blond Me tercih ediyorum. Uzun zamandır Blond Me kullandığım için Blond Me'ye alıştım. Reflekslerine, açma gücüne. Dolayısıyla Blond Me ile devam edeceğim. Burada birkaç kase birden hazırlıyorum. Bundaki amacım şu. Önce düşük volümle başlıyorum. Daha sonra volümümü yavaş yavaş yükseltiyorum. Şu anki hazırlamış olduğum birinci kase 20 volüm 1'e 2. Yani 30 gram açıcı, 60 gram 20 volüm. İkinci kasem şöyle oluyor. 25 volüme denk geliyor. Yani nedir? 30 gram açıcı, 30 gram 20 volüm, 30 gram da 30 volümle hazırlıyorum arkadaşlar. Bundaki amacım da şu. Ensede başladığım nokta çok fazla bekleyeceği için en düşük volümle başlıyorum. Yavaş yavaş volümümü yükseltiyorum. Bu şekilde devam edecek. 20, 25, 30 ve 30 1'e 1,5. En son hazırlamış olduğum kase 30 volüm 1'e 1,5 oluyor arkadaşlar. Şu an bir 20 volüm 1'e 2, bir tane de 25 volüm 1'e 2 hazırladım. Bununla başlayacağız arkadaşlar. İlk paketlememizi arkalardan yapacağız. 20 volüm 1'e 2 ile başlamak bu tarz doğal saçlarda önemli. Çok yüksek olmamasına dikkat edin volümlerin. Çünkü biz zamana ihtiyacımız var ve bekleyecek. Çok fazla bekleyecek arkalar. Evet, ilk tutamımı tasarlıyorum. Dikiş tekniğiyle başlıyorum arkadaşlar. Dikiş tekniği eski röfle sisteminin bir kopyası gibi düşünülebilir. Tek farkı ben biraz daha kalın alıyorum tutamı ve dibine çok hafif bir krepeyle tutamı yumuşatıyorum arkadaşlar. İlk paketimizi paketlemeye başladık. Daha önceki sarılara getirmemeye dikkat ediyorum. Bugün yapmış olduğumuz yer yaklaşık bir 6-7 santimlik bir bölge. Açıcımı daha çok sarı olmayan yerlere denk getiriyorum. Ve çok fazla sürmüyorum dikkat ederseniz. Yeteri kadar sürüyorum. Çünkü zaten bu tutam çok ince ve çok çabuk açılacaktır. Aklınızda olsun, tutamınız kalınsa ya da yemediğini düşünürseniz tutamın arka tarafını çevirip altına da sürebilirsiniz. Ya da önce açıcıyı folyonuzu sürüp öyle de başlayabilirsiniz. Ben genelde
sürüyorum. Folyonun arkasını çevirip arkasını da kontrol ediyorum. Bu da temiz bir açılma için çok önemlidir arkadaşlar. Aynısını diğer tarafa yapıyoruz. Burada da bir dikiş ayıracağım. 1, 2, 3 tutam olacak şekilde arkadaşlar. Diplerine hafif bir krepe yapıyorum. Ve paketleme işlemimize devam ediyoruz. Yine aynı şekilde çok açık olan sarı yerlere çok fazla getirmemeye çalışıyorum. Burada biraz daha fazla taşırmamın sebebi uçlarında krepeden dolayı sarılar bayağı uçlarda kalmış. Hafifçe böyle sıyırarak sürüyorum. Yani normal dibine sürdüğüm kadar çok fazla bol bol sürmüyorum. Sıyırma tekniği gibi hafifçe üzerine gelecek şekilde sürüyorum. Paketler kaymasın diye de diplerini penslerle tutturuyorum. Şimdi bu da üçüncü paketimiz. Bakın ne yaptık? Birinci pakette dikiş attık. İkinci pakette dikiş attık. Ortada kalan ense bölümüne de dikiş attık. Tutamlar üçerli halinde oluyor arkadaşlar. Yine daha önce sarı olmuş olan yerleri ayıklamaya çalışıyorum. Çok fazla sürmüyorum. Bunlara daha sonra süreceğiz arkadaşlar. Ve bunları sürerken de düşük volümle süreceğiz. Zaten daha öncesinde sarı olmuş. Evet, tam açılmış bir sarı değiller ama böyle 20 volüm 1'e 2 ile son 10 dakika kala uçlarına sürmek yeterli olacaktır. Önemli olan diplerin açılması. Şimdi üçüncü tutamı da yaptık. 4'teyiz arkadaşlar. Burası önemli. Yaklaşık 2 santimlik bir kalınlıkta çapraz bir tutam ayırıyoruz. Bir zar şeklinde kontrast tutamı bırakıyoruz. Doğal saç. Daha sonra üzerine zigzag atıyoruz. Kalın bir zigzag. Bayağı da belirgin. Dibine de krepe yapıyoruz ve tutamımızı paketliyoruz. Bayağı geniş bir tutam arkadaşlar. Bu genişlik çok önemli. Sizi hiç endişelendirmesin. Açılmaz gibi bir düşünceye kapılmayın. Gayet güzel açılıyor arkadaşlar. Tutam geniş gibi görünüyor ama zigzag olduğu için daha soft bir düşüş olacak. Bunu paketliyoruz ve şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, sürüm yeri çok geniş olduğu için folyoyu katlamıyoruz. Üzerine bir folyo daha koyuyoruz. Bunu ters çevirip altını kontrol edebilirsiniz. Genelde alta çok geçmez. O yüzden bunu katlamadan önce arka tarafını çevirin folyonuzun ve altına tekrar sürün. Bu şekilde ikili folyo çalışmasında kontrol etmek çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Bir çapraz tutam da diğer taraftan yaptık. Yine aynı şekilde yaklaşık 2 santim genişliğinde ve arada bir kontrast tutamı bırakıyoruz. Bunu bırakmak çok önemli arkadaşlar. Daha doğal bir çalışma elde etmemizi sağlıyor. Evet. Buradaki 4 tutama denk geliyor. Her iki taraf aynı olmayabilir. Bu çok büyük bir sorun değil arkadaşlar. Hatta sorun bile değil. Saçınızın genişliğine göre zigzağınızı daha ince ve daha kalın yapabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Bu tamamen sanatçının yaratmak istediği ve o an hızına göre değişebilir. Yani diğer taraf 3 ise burası 4 olabilir. Burası 4 ise orası 5 olabilir. Sorun değil. Önemli olan burada doğal bir düşüş yakalamak. Zigzagla birlikte. Evet, burada da uzun uzun sürdük. Güzel bir tutama denk geldik. Burada sarı çok azmış. Uçlarında var sadece. Yeni taze bir sarı elde edeceğiz burada. Bunu da aynı şekilde paketimizi üste koyduk ve yanlarından katladık. Ağırlık olup kaymasın diye pense de yanlardan güçlendirdik. Evet, bir paket daha ayırıyoruz arkadaşlar. Kalın ve geniş. Kontrast tutamını bırakıyoruz. Bunu da deminkilerine benzer kalın zigzaglar halinde ayırıyoruz. Evet. Arada bıraktığımız saçta kontrastı besliyor ve daha derin bir kontrast yaratmamızı sağlıyor arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Bu kadar geniş olduğu için açılmaz gibi bir düşünceye kapılmayın. Tutamlar açılıyor arkadaşlar.
endişeleniyorsanız açılmaz diye paket yaparken paketinizin arkasına da sürebilirsiniz. Bu şekilde ikili paket çalışmaları belki maliyet gibi görünebilir ama çıkan işin kalitesi açısından bu çok küçük bir detay arkadaşlar. Hiç düşünmenize gerek yok. Birkaç paket daha fazladan kullanıp saçı daha güzel yapmak bence buna değer. Tabii yine de bu herkesin ustalığına bağlı. Herkes dilediği gibi paketleme yapabilir. Ben bu şekilde paketleyip çok daha konforlu işler yaptığıma inanıyorum. Beni tatmin ediyor arkadaşlar. Bu tarz riskli saçlarda bunlar işe yarıyor. Çünkü saçın geçmişi çok hasarlı arkadaşlar. Zaten siz de şu an görebiliyorsunuz herhalde. Uçları turuncu sarı, yani çok açılmamış bir sarıydı. Bakırdan döndük. Bir balyaj yapıldı. Silme işlemi yapıldı. Hikayesi biraz hüzünlü bu saçın. Evet, buradan da geniş bir tutam ayırıyoruz. Ve zigzağımızı yaptık. Aynı şekilde paketlememizi yapıyoruz. Evet, eski sarılar da burada görünüyor. Aralarında güzel açılmış yerler de var. Onlara dikkat edelim. Gelişi güzel sürmüyoruz. Çünkü her bir sarı tutamı bizim için önemli. Ne kadar sağlıklı bir sarı elde edersek o kadar iyi olacaktır işçiliğimiz. İlk etapta sarı olmayan yerlere sürmek, dipleri açılınca da eski sarılarla, turunculuk varsa oralarla sarıları birbirine bağlayabiliriz. Bugün zaten çok fazla bir açık renk yapmayacağız arkadaşlar. Ucundaki sarının biraz daha canlısını elde edeceğimiz için çok sorun değil, yani öyle ince ince yapıp çok açılsın diye bir çaba içerisine girmenize gerek yok. Böyle kalın, daha konforlu bir paketleme sistemiyle bu saçı tamamlayacağız. Geniş zikzaklar bayağı etkileyici oluyor bu saçta. Evet. Bir sonraki tutamımızda da yine çapraz ayırdık. Yaklaşık 2 santim kalınlığında. Evet, burada da bir kontrast tutamı bırakıyoruz. Yaklaşık yarım santim kalınlığında, belki daha az. Hani böyle şeffaf olacak kadar bırakıyoruz. Çünkü zigzagın arasındaki tutamları da ona eklediğimizde hatırı sayılır bir kontrast tutamı elde etmiş olacağız. Çok aşırı da bırakmamak lazım, yani sarı kaybolmasın arasında. Ben burada eski sarılara güvendiğim için daha böyle zigzag ve biraz daha doğal görünsün diye böyle bir teknik seçtim arkadaşlar. Evet, hatırlayalım. Ensede ilk 3 paketi, face kontürdeki paketi dikiş tekniğiyle yaptık. Daha sonra her iki tarafı da çapraz olacak şekilde kalın zigzaglar attık arkadaşlar. Çok güzel bir tekniktir. Yaptıkça inanın siz de çok seveceksiniz. Böyle uzun saçları güzel böyle renklendirmek için, tatlı sarılar yapmak için tercih edebileceğiniz bir tekniktir zigzag. Düşüşü de çok güzel oluyor. Geçişi, düşüşü saçta güzel bir harmoni yaratıyor. Uçlara doğru yoğunlaşan bir sarı elde ediyorsunuz bunda. İlk defa sarı yapılacak saçta bunu tek başına uygulamak yeterli olmaz arkadaşlar. Mutlaka arada kalan koyu renklere de biraz krepe ile uçlarını doyurmak gerekir. Şimdi ben burada bu tekniği tek başına uyguluyorum ama daha öncesinde saçın uçlarında sarılar var. Bu çok önemli bir detay. O yüzden sadece zikzak yaparak o uçlarıyla bağlantı kurup saçı renklendiriyorum. Sizler ilk defa balyaj yapacağınız saçta bu tarz bir çalışma yapacaksanız mutlaka aradaki o koyu tutamlara da her 3 pakette birleştirip bir tane krepeyle orta ve uçlara doğru gelecek şekilde doyurma işlemi yapmayı da unutmayın. Evet. Güzel açılmış sarıları ayıklıyorum yıpranmaması için. Çoğu kez çok mümkün olmuyor ayırmak ama o zaman da sıyırma tekniğiyle sürüyorum. Hani çok agresif bir açılma değil de hafif bir açılma olsun diye fırçamda az kalmış olan açıcıyı hafifçe sıyırıyorum üstlerine doğru. O da ne yapıyor? Çok agresif bir açma işlemi olmadan birbiriyle bağlantı kurmuş oluyor.
Evet, bu paketimizi de tamamladık arkadaşlar. Evet, burası önemli bir nokta arkadaşlar. Burada bir piramit ayırdım. Ve bu piramidin kenarlarında zar tutam bırakıyorum arkadaşlar. Böyle piramidi yarım aya benzetip kenarlarına da hafif böyle oval zikzaklar atıyorum. Bundaki amacım şu, daha yumuşak bir tutam haline gelsin diye. Çünkü orası çok kalın ve bunu birleştirme tutamı olarak kullanıyorum. O bütün zikzakların tam ortasındaki boşluğun üstüne geliyor. Önce bir piramit gibi ayırdım. Zigzakla da alt tarafını yarım aya benzetiyorum arkadaşlar. Yani üst tarafı düz, yanlardan ovalleşerek birleşiyor diğer tutamıyla. Tam bir yarım ayda değil, tam bir piramit de değil arkadaşlar. Zigzag o kenardaki keskin şeyi de yumuşatmış oluyor. Bol krepeyle de tutamı güzelce yumuşatıyoruz. Buradaki amacım her iki kanattan gelen zigzagların üzerine yumuşak ama aynı zamanda belirgin bir tutam yaratmak. Bu da önemli bir detay. Bunu yaparak artık tepe kısma geçebiliyoruz arkadaşlar. Tepe kısmına geçtiğimizde yine bir tutam ayırıyoruz. Arada kontrast tutamı bırakıyoruz. Bir zigzag tutam alıyoruz arkadaşlar. Kontrast tutamının tam üstünden bir zigzag ayırıyoruz. Üçlü bir zigzag gibi. Çok da aşırı ince olmaması gerekiyor. Çünkü alt tarafında onu doyuran bir tutam var. Üstündeki de hatırı sayılır bir belirginlikte olması gerekiyor. Çok ince yaparsanız üstler çok koyu kalacaktır. Zaten zigzag çalıştığımız için doğal bir düşüş oluyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekir. Her saçın yapısına göre tasarımı yapan arkadaş mutlaka bunlara dikkat etmeli. Ya biz bunu yaptık ama ya bunu yaparsam çok az tutam olacak. O zaman iç sesini dinleyip sezgilerinle biraz daha yoğun yapabilirsin. Ha ya da belki çok ince telli bir saçtır. Bu çok kalın gelir. Biraz inceltebilirsin ya da kalınlaştırabilirsin. Bu tamamen tasarımcının o anki sezgisiyle ilgili bir durum. Evet, bir zikzak yaptık. Tepe kısmını, arka tepe kısmına geldik şimdi. Bu arkadaki son tutamımız arkadaşlar. Bir kontrast tutamımızı ayırıyoruz. Bakın her tutamın altında mutlaka bir kontrast tutamı bıraktım arkadaşlar. Doğal bir balyajlama tekniği için kontrast önemli. Çok aşırı sarı olmayacak. Zaten sıcak sarı çalışacağız. Bu da arkalar için olan son tutamımız. Zikzağımızı yaptık. Diplerine hafif krepe yaptık. Ve paketlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Açıcımızı sürüyoruz. Burada bayağı sarılar var. Bir önceki balyajdan kalma. Onları mümkün olduğunca ayırmaya çalışıyorum. Krepeden dolayı saçlar birbirine çok girmiş. Evet, bu ayırdıklarım en riskli olanları olduğu için bunları kenara alıyoruz arkadaşlar. Altta kalan koyuluğa da sürmeye devam ediyorum. Evet. Bu arkadaki son paketimiz. Evet, bunun üzerine de bir paket alıyoruz. Folyo ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bu bizim arka taraftaki son paketimiz. Arkalar bitti arkadaşlar. Şimdi yanlara geçeceğiz.